Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine ünlü bir markanın gizli burçlu, böyle baloncuklu, baloncuk mu dersiniz ya da popcorn mu dersiniz, modelini yapacağız. Şimdi bu çantamız için önce dikdörtgen taban yapacağız. Dikdörtgen tabanımı ben 22 tane ilmek başlayarak hazırladım. Şimdi önce tabanı nasıl başladığımı göstereceğim. Normal zincir çekerek başlamadım. Bu yöntemi tığ işi yaptığınız her projede kullanabilirsiniz. Çok güzel bir model. Teknik pardon. Bakın burada ilmeğimi aldım ama fazla sıkılaştırmıyorum. Çünkü buraya bir defa daha batacağım. İkinci zincirimi de çektim. Sıkılaştırmadığım ilmeğe batıyorum. Bir ilmek aldım. Şimdi sıkılaştırdım. Buradan zincir çektim o ilmeğe. Sonra iki ilmeği beraber topladım. Kenarda gördüğümüz düz ilmeğin altından geçerken alt tarafında da bir ilmek var. İp var. 2 kat bu şekilde geçiyoruz. Önce birli, sonra ikili. Kenardaki ipimizi takip ediyoruz. Bakın burada kısa bir ip görüyoruz. Kısa ipi tığımızın gagasıyla çekince aradaki boşluğa batıyoruz. Şöyle kenardaki ipimizi takip ettik. Bakın küçük olan ip bu arada. Ve hep 2 kat ipin altından geçiyoruz ve burada da zincir görünümümüz var. Hem üstte zincir görüntüsü hem altta zincir görüntüsü var. Bu şekilde başlayarak çantamın tabanına 22 ilmek hazırladım. Şimdi o kadar büyük çalışmayacağım. Biraz küçük bir parçayla hızlı bir şekilde tabanımı nasıl yaptığımı anlatacağım. Burada da sayılarımız tam olsun diye 10 tane ilmek başlayalım. Bakın karşılıklı delikler görünüyor. Batacağımız yerler, her iki yerden de taraftan da batacağımız yerlerimiz hazır. Zincirde olduğu gibi battığımız zaman arada bir boşluk, delik oluşmayacak. Gayet düzgün olacak. 2, 4, 6, 8, 10 tane zincirimiz olmuş. Bir de ben buradaki tabanımda arasında ip yürüttüm. Daha tok, dik bir görüntüsü olsun diye. Şimdi bakın şöyle tuttuğumuzda ilmeklerimiz hazır. Bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. Burada hemen araya yine aynı renk kağıt ip kullandım. Burada biraz rengi farklı ama parça olan iplerden kullanıyorum. Yine 2 kat yaptım kağıt ipimi. Bir de bir işaretleyici alacağım. Şuraya koyuyorum. Şimdi burada zinciri çektik, döndük. İlk batacağım yere batarken bu ipi de tığımın üzerine alıyorum. İlmeğimi aldım ve sık iğne yaptım. Bu bizim başlangıç noktamız. Birinci sık iğnemiz. Bu ipi elimizle böyle tutarak batacağım yere batıyorum. Bakın arada bırakıyoruz. Şöyle battığımda ipin arada kaldığını görebilirsiniz.
Ve bu biraz kalınlık oluşturduğu için tok bir görüntüsü oluyor. Gördüğünüz gibi batacağımız yerler tamamen belirgin. Sanki sık iğnenin üzerinden gidiyoruz gibi. Şimdi sırayı tamamladık. 2, 4, 6, 8, 10 tane sık iğnemiz oldu. 10 tane ilmek başlamıştık. Şurası karşı taraf. Bu sık iğnemizin karşısına denk gelen yer burası. Şimdi biz dönüş için şu arada bir batacak yer ayarlayacağız. Şöyle şuraya batıyorum, bakın. Ve bu dönüşlerdeki ilmeklerimizi şöyle biraz rahatlatalım. Buradaki ipimiz şöyle rahatlatıyorum. Çok sıkmayalım ki dönüşler rahat olsun, şeklini düzgün alsın. Aynı yere 2 ve aynı yere 3. Yani uç kısma 1, 2, 3 tane battık ve dönüşümüzü yaptık. Şimdi yine karşı taraftan batacağımız yerlerimiz hazır. Bakın şu noktalara batış yapacağız hep. İp yürütmek biraz zor gibi gelebilir ama size sadece tabanda yapıyoruz bu işlemi. O yüzden bir iki sıra dolaştığınızda zaten hemen eliniz alışacaktır. Kendi başladığım ipin de uç kısmını aradan yürütüyorum ve bu şekilde temizlemiş oluyoruz o uç kısmını da. Şuradan son noktamız burası sanırım. Yapalım ve bir sayalım. Burada 3 ilmeğimizi 1, 2, 3'ü saydıktan sonra karşı tarafta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 burada, 10 burada, 3 tane burada oldu. Şimdi bu tarafta dönüş yerimizde de 3 tane sık iğnemizin olması gerekiyor. Yine bu ilmek ve birinci sık iğnemizi battığımız yer burası. Bunu da burası. Orta noktada bir yerde batacak bir yer buluyoruz yine. Şu ipi şöyle çekiyorum. Aradan battım. Ve ilmeğimi rahatlatıyorum, bakın bu şekilde. Aynı yere tekrar batıyorum. Aynı yere 2 tane yaptık. Şimdi burada üçüncüyü yapmayacağız. Neden? Birleştirirken şu başlangıç noktamızda işaretleyicimizin olduğu yer birinci sık iğnemiz. Buraya batıyorum, ilmek alıyorum ve kaydırıyorum. Kaydırma yaptığım zaman bakın 1, 2, 3. Bu da 3. ilmeğimiz oluyor. Şimdi işaretleyicimi çıkardım.
bir zincir çektim. Bakın burada da 1 2 3 gayet düzgün bir dönüş ve 3 tane ilmeğimiz göründü. 2 sık iğne, bir de kaydırma yaparak. Şimdi bu aynı kaydırma yapmak için battığımız ilk sık iğnemize tekrar batarak birinci sık iğnemi yapıyorum. Buraya yine bir işaretleyici takıyorum. Burası net anlaşılır olsun diye. Normalde siz yaparken takmayabilirsiniz. Şimdi yine sık iğnelerimizin üzerine birebir, yani her sık iğneye bir defa batarak sık iğne yapıyoruz. Kısa bir mesafe olduğu için videoyu kesmeden devam ettim. Şimdi dönüş yerine geldik. 1 2 3 tane ilmeğimiz vardı. Bu birinci sık iğnemize batıyoruz. Bir sık iğne. Aynı sık iğneye tekrar batıyoruz ve gevşek tutuyoruz biraz ilmeğimizi. Ve aynı sık iğneyi tekrar battık. 3 tane yaptık. Burası köşemiz olacak. 1 2 3 tane sık iğne yaptık. İlk başta yaptığımız 3 sık iğnenin ortadaki, yani ikinci sık iğneye tek bir sık iğne yapıyoruz. Üçüncü olan sık iğnemizin üzerine de tekrar bir, aynı noktaya 2 ve aynı noktaya üçüncü sık iğnemi de yaptım. Şimdi yine şu aradaki 10 tane sık iğneyi yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Yine sıra sonuna geldik. Burada 1 2 3 tane sık iğnemiz vardı. Birinci sık iğneye diğer tarafta olduğu gibi bir sık iğne yapıyoruz. Aynı sık iğneye ikinci defa ve aynı sık iğneye üçüncü defa. Köşelerde hep bu 3 ilmeğin ortasındaki ilmeğe 3 batacağız. Artırmamız bitene kadar. Ortadaki sık iğnemize bir sık iğne yaptım ve üçüncü sık iğnemize yine 3 defa batıyorum. 1 2, burası birleşme noktamız olduğu için bu son üçlü batacağım yere 2 tane sık iğnemi yaptım. Üçüncüsünü yine kaydırma yaparak elde edeceğiz. İşaretleyicimin olduğu ilmeğe batıyorum. İlmeği aldım ve kaydırdım. Bakın burada 1 2 3 tane ilmeğimiz oldu. Bir zincir çektim. Yine sıramı tekrar yeni sıraya geçmiş oldum tamamladıktan sonra. Aynı yere kaydırdığımız yere batarak ilk sık iğnemi yapıyorum. İkincisini yaptım. İlkini hemen işaretleyicimi takıyorum. Ve gördüğünüz gibi ilerledim. Buradaki 2, 4, 6, 8, 10 tane sık iğnemi yaptım. Bir önceki sırada 3 battığımız sık iğnemizin, bakın 1, 2, 3, birincisine yine tek batıyoruz.
ikinci olan yani ortadaki sık iğneye, üçlünün ortasındaki bir, aynı yere 2 ve aynı yere üçüncü defa battım. Burası köşemiz. Aramızda 1 2 ve buradaki 1 2 3 ilmeğin ilkine batarak üçüncü sık iğnemi yapıyorum. Yani 3 tane tekli sık iğnemiz oldu. İlk sırada bir taneydi. Şimdi 3 oldu. Bir sonraki sırada 5 olacak. Öyle. Yine üçlünün ortasındaki ikinci sık iğneye 1 2 3 defa battım. Yine uzun kenardaki sık iğnelerimin üzerine teker teker birer tane sık iğne yapacağım ve sıra sonuna geleceğim. Bu köşeye geldik. Birincisine sık iğnemi yaptım. 1 2, burası üçlü olan. Ortadakine yine 3 defa batıyorum. 1 2 ve 3. Arada 3 tane tekli var. 1 2 ve 3. İkinci yani üçlünün ortasındakine yine 1 2 ve üçüncü sık iğnemi de yapıyorum. Burada bir tane sık iğnemiz var. Bu nasıl oluştu? Bu dönüşte 3 tane yapmıştık bir önceki sırada. Bu 3 tanenin ortasındakine 3 battık. Bir tanesi bu. Buraya batıyorum. Tek sık iğne yapmış oldum. Ve sıramızı yine tamamlamış olduk. Şimdi burada ben size yaptığım tabanın sayılarını vereceğim. 22 ilmekle başladım. Ve sıra olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra artırma yaparak ilerledik. Yani buradaki 22 olan ilmeğimiz yukarıda 40 oldu. Burada 1 olan ilmeğimiz 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ve 17. Evet, o şekilde 1 3 şurası 1 3 5 7 9 11 13 15 17 ilmeğimiz oldu. Daha sonra tabanla gövdeyi ayırmak için burada 3 sıra sık iğne çalıştım. 1 2 3 modelden önce 3 sıra sık iğne yapacağız ve ilk sıra sık iğnemizi de arka lobdan alacağız. Yani şu ilmeklerin ortasından arkaya doğru batarak alacağız ve şu çizgiye sınır oluşacak. Şimdi o kısma geçiyorum. Burada bir sırada o şekilde çalışalım. Bakın, burası başlangıç yerimde. İşaretleyicimi alıyorum. Burada birleşim yapacağız. Burada ilk ilmeğimi arkadan batıyorum ve ipimi buradan çekiyorum. Bakın, bu ilmeğimin çıktığı son yer burası. Buraya tekrar battım. İlmeğimi aldım ve ipimle buradan ilmek çıkardım. Hem de arka loba geçmiş oldum. Bir zincir çekiyorum.
aynı yere batarak ilk sık iğnemi yapıyorum. Yine işaretleyicimizi buraya takalım. Şimdi bütün sık iğnelere böyle ortadan arkaya doğru batarak arka lobdan çalışıyoruz ve tabanı tamamlamış, gövde kısmına geçmiş oluyoruz çantamızın. Bu arada ip yürütmeyi de bıraktık. Bakın ipimiz burada kaldı. Bu sırada artırmayı da bıraktık. Hiç artırma yapmadan ilerliyoruz. Bakın köşeye geldik. Normalde burada artırma yapıyorduk taban yaparken, ama şimdi artırmayı tamamladığımız için her sık iğnenin üzerine bir sık iğne yaparak devam ediyoruz. Bu şekilde artırmayı bitirdiğimizde zaten gövde kısmı yukarı doğru dönmeye başlayacak. Bu sırayı tamamlıyorum. Gördüğünüz gibi sıramın sonuna geldim. Son sık iğnemi de yaptım. Ve yine ilk sık iğnemin içerisinden üzerine daha doğrusu batarak ilmek alıyorum ve kaydırarak birleştiriyorum. Bu şekilde oldu. Şimdi buradan sonra 2 sıra normal sık iğne yapacağız. Yani sık iğnelerimize bu şekilde batarak iki sık iğne daha yapacağız. Ben burada tamamlayacağım ve modele geçeceğim çünkü. Bir zincir çekiyorum. Bir dolama yapıyorum. Şimdi ilk sık iğnemin tepesine batıyorum ve 3 ilmeği beraber topluyorum. Yani çakma sık iğne yapıyorum. Doladım. Yine çakma sık iğne. Tekrar doladım. Battım. Üçünü beraber aldım. 3 tane çakma sık iğnemizi yapmış olduk. Şimdi dolamamı yapıyorum. 4. sık iğneme bir defa battım ve şu çektiğim ilmeği biraz uzatıyorum şöyle. İkisini bir topluyorum. 2 tane tığımın üzerinde olacak. Doluyorum. Aynı sık iğneye batıyorum. İkisini topladım. 3 oldu. Doladım. Aynı sık iğneye batıyorum. Ve şu boyları hep aynı çekiyoruz. Bakın. İkisini bir topladım. 4 oldu. Doluyorum. Aynı sık iğneye battım. İkisini bir topladım. 5 oldu. Doladım. Aynı sık iğneye battım. İkisini bir topladım. Tığımın üzerinde 6 tane ilmek oldu ve son kez dolamamı yaptım. Aynı sık iğneye batarak ilmeğimi aldım. İkisini bir topladım ve tığımın üzerinde 2, 4, 6, 7 tane ilmek oldu. Bu bir tanesi tığımızın üzerinde olan ilmek zaten. 6 tane dolgu yapmış olduk baloncuğumuza. Hepsini beraber bir seferde topladım. Şöyle arkadan öne doğru batırdığınız zaman parmağınızla ittirdiğinizde baloncuğu oluşturuyorsunuz. Burada sıkılama için şöyle zincir çekmeyeceğim. Doluyorum. Hemen baloncuğumuzun dibindeki sık iğneye batıyorum. Şöyle 3 ilmeğimiz oluştu. Yine üçünü beraber çekerek
çakma sık iğne yaptım. Bu bir. İkinci sık iğneye batıyorum. Yine üçünü beraber çektim. Yine sık iğneye battım. Üçünü beraber çektim. 3 tane çakma sık iğne yaptım. Tekrar dördüncüye baloncuk yapıyoruz. Bakın bu ilmeğimizi şöyle biraz uzatıyoruz. Hep aynı boyda yapalım. Tığımın üzerinde 2 oldu. 3 oldu. Aynı sık iğneye batıyorum. 4 ilmek oldu. Toplamda tığımızın üzerinde 7 ilmek oluşacak. İkisini topladım. 5 oldu. Aynı sık iğneye battım. İkisini topladım. 6 oldu. Ve son kez battım. Önce ikili topladım. Daha sonra da tığımın üzerinde oluşan 7 tane ilmeği beraber topluyorum. Şöyle arkadan parmağınızla ittirdiğinizde baloncuğumuz oluşuyor. Dolamamı yapıyorum. Hemen baloncuğun dibindeki sık iğnemize batıyoruz. Burayı atlamayalım. İyi bakalım. Yani altta kalmasın sık iğnemiz. 1 2 ve 3. Yine dördüncüye baloncuk yapacağız. Şimdi birinci sıramızı böyle tamamlıyoruz. Burada birinci sıramı ben tamamladım. Şimdi burada göstermek istediğim bir yer var. Normalde sayıları aynı yaparsak, bakın baloncuğumu yaptım. 1 çakma sık iğne yaptım. İkinciyi de yaptım. Şurada da başlangıçta 1 2 3 var. Buraya da çakma sık iğne yaparsam 3 olursa 6 tane çakma sık iğne yan yana olacak. Yani bir tane eksik geldi. Bu 2 yapmıştım. Üçüncüyü de yine ikinciyi battığım yere batarak bir çakma sık iğne yapıyorum ve üçledim. Yani bunun eksik olması neyi değiştirir? Batacağımız bir yer eksik olur her sırada. O yüzden birinci sırada bir tane artırma yaptım ve şu noktaya, birleşim noktasına, bakın buradan zincir çekerek ilk çakma sık iğnemizi burada yaptık. Buraya batıyoruz. Yine baloncuğumuzu çalışıyoruz. Kağıt iple biraz sert olduğu için zor gelebilir ama eliniz alıştığında da yapıyorsunuz. Bunun orijinali sanırım rafya iple yapılmış. Bakın baloncuğumu yaptım. Burada 1 2 ve 3. çakma sık iğnemin tepesi şurası. Baloncuğun altında kaldığı için net göremeyebiliriz ama buradan hemen batarak ben ilmeğimi kaydırdım. Bir zincir çekerek bir üst sıraya çıkıyoruz. Dolamamı yaptım. Bu kaydırma yaptığım noktaya tekrar batıyorum. İlk çakma sık iğnemi yaptım. 1 2 3 olan çakma sık iğnemizin ikincisinin tepesine, şurası ikinciye ait olan tepe,
Buraya baloncuk yapıyoruz. Ve 7 tane ilmeğimiz tamamlandı tığımızın üzerinde. Hepsini beraber topluyorum. Şöyle arkadan baloncuğuma parmağımla ittirerek yuvarlaklaştırıyorum. Yine tığımın üzerine dolamamı yaptım. Bakın 3. çakma sık iğnemin deliği, batacağımız yer burası. Buraya batıyorum. Çakma sık iğnemi yaptım. İkinci olarak hemen yanındaki bu boşluğa batıyorum. Baloncuğumuzun sağ tarafındaki boşluk. Ve üçüncü olarak da baloncuğumun sol tarafındaki, yani buradaki ilk çakma sık iğnemin tepesi oluyor burası. Buraya batıyorum. Zaten batacağımız fazla yer yok. Hep planladığımız, yaptığımız gibi buraya yine baloncuk yapıyorum. Baloncuğumu hemen tamamladım. Dolamamı yapıyorum. Tekrar batacağımız yerleri göstermek için bir defa daha. Son 3. yani çakma sık iğnemin tepesine battım. Şöyle baloncuğun arkasına doğru gidiyorum. Üçünü beraber topladım, doladım. Baloncuğun sağ tarafındaki batım yerine batıyorum. İkinci çakma sık iğne ve baloncuğun sol tarafındaki batım yerine batıyorum. Üçüncü çakma sık iğnemi de yaptım. Sıradaki zaten 1, 2, 3 olan çakma sık iğnenin ikincisinin tepesi, yine baloncuk yapıyoruz. Her renkten bu şekilde 2 sıra yapıyoruz kaydırarak. Zaten tamamlayınca oradan yine göstereceğim. Ve renklerin arasında herhangi bir fazladan sıra gitmiyoruz. Hep böyle bir sonraki sırada 1, 2, ortadakinin üzerine baloncuk, yani ilk yaptığımız baloncuğun hizasına baloncuk yapacağız. Bu şekilde çantamızı ilerletelim ve kaldığımız yerden, oradan, yani baloncukları bitirdikten sonra devam edelim. Ve görmüş olduğunuz gibi baloncuklu kısmı tamamladım. 3 tane yeşil tonu, sarıya çalan krem ve kese kağıdı rengiyle. Buradan sonra normal sık iğne yapacağız. Son sıramı birleştirmedim. Bakın buradaki ilk çakma sık iğnenin üzerine değil, ikincisinin üzerine batıyorum. Ve ilmeğimi kaydırdım. Bir zincir çekiyorum. Ve aynı yere batarak sık iğne yapıyorum. Gördüğümüz buradaki batım yerlerine batacağız. Yine baloncuğumuzu, çakma sık iğnemizi yaptığımız yerlere batarak. Bakın buraya batıyorum. Yine sıradakine batıyorum. Burada sonuna kadar artırma, eksiltme yapmadan bu şekilde devam edeceğiz. Bak, bu baloncuğu düşünün. Sol tarafından başlayalım. 1, 2, 3, 4. Yine baloncuğun sol tarafı 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bu şekilde, yani
Sırayı kaydırmadan her batım yerine batarak sık iğnemizi yapıyoruz. Burada sık iğnemi ile ilerlettikten sonra yine bursu monte ederken buluşacağız. Çantamın üstteki sık iğne tarafını da tamamladım. Gördüğünüz gibi şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sıra sık iğne ördüm ve 5 renkten de ikişer sıra baloncuk yaptık. En son burada ipimiz şöyle, bakın alttaki sınırı yaptığımız için tabanımızla gövdemiz ayrılıyor. Şöyle tuttuğumuz zaman da bu şekilde hizalamış olabiliriz. Burada öncelikle kullanacağım bursun ölçüsünü vereceğim. 20 santimlik burs kullanıyorum. Neden 20 santim? Şöyle çantama ölçtüğümde kaba taslak şöyle üzerine koyuyorum. Bu tam olacağını düşündüğüm için 20 santim yaptım. Tabanınızı büyütürseniz bursu da büyütebilirsiniz. Tabanda 22 ilmek başlamıştık hatırlarsanız. Onu biraz daha büyüttüğünüzde 3-4 tane ilmek büyüttüğünüzde 20 değil de 22 santimlik burs kullanabilirsiniz. Bakın çantamı şöyle dikdörtgen hale getirdim. Şu aşağıdan da düşünebilirsiniz. Şöyle 2 4 6 8 şöyle yapalım. 2 4 6 8 tam burası orta noktası. Bakın şuradan şöyle hizalı gittiğimiz zaman şöyle orta noktayı bulmuş oluyoruz. Burası. Şimdi sıram normalde burada tamamlanıyor ama birkaç tanesini sökebiliriz. Bu arada sık iğnelerim niye böyle görünüyor derseniz, şöyle battığım zaman normalde bu şekilde alıyorum. Böyle ipi alttan çektim ve şöyle üzerine dolamadan önden geçirdim. Ve görüntü bu şekilde oldu. Normalde böyle üstten alıyorum ve tığımın üzerine dolayarak çekiyorum. Bu görüntüyü elde edemiyoruz. VV görüntüyü elde ediyoruz. Bu da küçük bir püf noktası olsun. Bursumu buraya yerleştirdiğim zaman burada bir mesafe olması gerekiyor. Şimdi söktüm ama birkaç tane sık iğne tekrar yapacağım. Çünkü burası orta noktamız. Orta noktayı ayarlayalım diye bu kısmı hesap etmemiştim. Bakın 3 tane sık iğne daha yaptım. Şimdi buradan sonra buraya batıyoruz.
Bu kısımda yavaş yavaş düzelterek örerseniz çok daha güzel olur. Bakın ilmeğimi şöyle uzatacağım. Neden? Şöyle önce uzatıyorum. Düzgün tarafını da göstereyim size. Kenarları da ona göre yavaş yavaş yaparsınız. İlmeğimi uzattım. Buradan ilmeğimi de aldım. Çantanın orijinalinde sap bu şekilde görünüyor çünkü. Böyle. Birleştirdiğimiz kısım tam tepe noktasında olacak çantamızın, kulpun. Zaten şimdi tepe noktasındayız. Bakın buradan ilmeğimi çektim. Bu şekilde. İlmeğimi çekiyorum. Bu şekilde. Yani bursumuzu kapattığımız zaman şuradaki zincir görüntüsü böyle tepe noktada olacak. Ve bu şekilde yavaş yavaş yaparak, dediğim gibi şu birleştirme kısımlarında biraz daha özen göstererek yavaş yavaş yaparsanız güzelce sapımızı kapatmış olursunuz. Sapı ne kadar sık yaparsak o kadar güzel. Bakın buralara tek tek battım. Ama sapımızın metalleri görünüyor. O yüzden çift çift batabilirsiniz. Tabii ki rafi ip kullanıyorsanız buna gerek kalmayabilir. Çünkü bu kıvrımlı olduğu için daha az yer kaplıyor. Normalde şöyle de yapabilirsiniz. Kağıt ipin kıvrımını açarak en azından böyle iki katı biraz daha yayvanlaştırmış olabilirsiniz kağıt ipinizde. Bursumu bu şekilde monte ettim. Bakın orijinalinde böyle üzerinde zincir görünümü vardı. İnternetten de araştırabilirsiniz. Nasıl yaptım? İpimin katını ayırarak ayırdım. Kıvrımını en azından daha dolgun bir görünüm sağlayabilirim diye düşündüm. Ve bu şekilde de gayet düzgün oldu. Son bitireceğim yerde bakın sık iğneye batıyorum. İlmeğimi tam son kısmına geldik. Bu şekilde aldım ilmeğimi. Şu ilmeğimiz biraz uzadığı için kısaltalım. Bir tığımın üzerine dolama yapıyorum ve aynı yere bir kez daha batıyorum. İlmeğimi ikinci defa çektim. Ve hepsini beraber topluyorum. Tekrar sıradaki sık iğneme batıyorum. İlmeğimi bursun tam üst noktasına gelecek kadar uzatıyorum. Yine dolamamı yaptım. Aynı yere tekrar batıyorum. Aynı defa yere iki defa batmazsak metal fazla görünüyor. İsterseniz önceden metalin üzerini sarabilirsiniz de. Bakın gayet düzgün bir şekilde monte ettik. Biraz şöyle sıkılaştırıyorum. Şurada
2 tane batım yerimiz kalmış. Bir tanesini de şu taraftan batacağım ve orada sadece bir tane kalacak arada. Burada 1 2 zincir çekiyorum ve bakın bu bir taneyi atlıyorum, tam bursumuzun orta noktasına denk gelen şu ikinciye batıyorum. İpimi şöyle kenardan yine aynı noktaya batıyorum. Bakın katını ayırdığımız için ipimiz biraz daha yayvanlaştı. Bu şekilde yaptık ve bursumuzu monte etmiş olduk. Burada sadece bir tane sık iğne bıraktık. Aynı şekilde bakın bu tarafta da sadece bir tane sık iğne bırakmış olduk. Şimdi burada ben ipimi temizleyerek keseceğim kalan kısmını. Şöyle çantamızı kapattığımızda şöyle şu kısımlar, görünen yerleri biraz elinizle düzelttiğiniz zaman görünmeyecektir. Ya da böyle çok görünürse ara ara 3 de batabilirsiniz. O zaman daha bir sık olur. Çantamızın görünümü bu şekilde oldu. Bunları da şöyle düzeltebiliyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videolarımı beğeniyorsanız lütfen destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.